Burası Antwerp'in en eski restoranı. Evet, kapat gel beraber yiyelim, yoksa sana kalmayacak. Antwerp'in kalesine geldik sevgili izleyenler. İkisi de güzel. Ben ikisini de beğendim. Antwerp'ten merhaba. Biz buraya Gent'ten trenle geldik ve direkt bu merkez tren istasyonundan çıktık. Burası Antwerp'in en ikonik yapılarından biri aslında. 1905 yılında yapıldığında mimarisiyle çok dikkat çekmiş ve daha çok bir saray olarak görülmüş. Şu anda da halk arasında daha çok tren istasyonundan ziyade katedral olarak adlandırılıyor. İçerisi çok görkemli ve çok güzel. Zaten dünyanın en güzel tren istasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Ben içeriği çok beğendim. Zaten Ergin içeriden görüntü aldı. Aralara serpiştirecektir diye düşünüyorum. Gelir gelmez direkt böyle bir yapıyla karşılaşmak çok etkileyici ve güzel bence. Şimdi Antwerp'i beraber keşfedelim. Evet, Antwerp'in ilk durağına geldik. Rodenhout'tayız. Yani Kırmızı Şapka'dayız. Antwerp'e biraz geç geldiğimiz için direkt akşam yemeğine geldik. Buranın adının Kırmızı Şapka olmasının nedeni zamanında buranın çatısının rengi kırmızıymış. Böyleydi değil mi Evet, bu hikaye? sokaktaki, bu muhitteki bütün evlerin çatısı beyazken bir tek bununki kırmızıymış. Dolayısıyla kırmızı Kırmızı şapka. Şapka olarak kalmış adı ve burası Antwerp'in en eski restoranı. Biz şimdi yemeğimizi yedik aslında. 3 tane başlangıç söyledik. Bir tane de ana yemek söyledik. Hepsini paylaştık. Başlangıç olarak Ergin sendeyiz. 3 tane başlangıç söyledik. Biri parmesanlı, kremalı Midye. midye. Diğeri karides kroket. Evet. Son olarak da carpaccio, dana carpaccio söyledik. Evet. Üçü de güzeldi. Özellikle parmesanlı, kremalı midye Yes. çok lezizdi. Yani midyeyi ben hiç öyle hayal etmemiştim yapılabileceğini. Değişikti gerçekten. Benim Belçika'ya bu bilmem kaçıncı gelişim. Gerçekten bilmiyorum kaçıncı gelişim. Hı hı. Bu tarz midyeyi daha önce yememiştim ve Hı hı. çok beğendim. Ben de beğendim. Güzeldi. Hani buraya Antwerp'e gelenler zaten çok tarihi bir restoran. Biraz pahalı diğer yerlere göre galiba. Evet, akşam yemeği Ama için bu bazen midye çok güzeldi. Bunu tavsiye edelim. tencere içerisinde olan midyelerden de var. Hatta bir sayfa sadece o midyelere ayrılmış durumda. Ama bunu ben tercih ederim muhtemelen. Onlardan da yemiştik çünkü daha önce. Ana yemek için ne diyorsun? Balık. Ana yemek üç için çeşit balığı tek tabakta söylemiş evet, olduk. bir tanesi somondu, diğeri levrek, diğer balığın adını hatırlamıyorum şu yöresel an. balık Ama ilk galiba. defa yediğim eminim. Ama hiç tadı tuzu yoktu yani. O üçüncü balığı hiç beğenmedim. Levrek de güzeldi ama en çok somonu beğendim ben açıkçası ana yemekte. Sen bir sonraki seferde sadece balık yiyeceksen böyle üçlü bir şey söylemem. Somon yerim muhtemelen. Bu arada ızgara değil, buharda pişmiş. Yanında patatesi ve altına sosuyla geliyor ama ben sosunu da açıkçası. Yanılmıyorsam ıstakoz sosu yazıyordu. Doğru, evet, hatırladım. Istakoz sosu. Bilmiyorum, ben o kadar sevmedim sosunu. Yani çok bir şeyi yok ama Ki rahatsız da zaten etmiyor. aynen balığı Çok yemeği de gölgelemiyor, balığı da gölgelemiyor. evet. O yüzden fena değil. Şehir merkezinde yine Old Town'un göbeğinde hemen bir katedralin yanında yemeğimizi yiyoruz. Zaten en eski restoran olduğu için çok merkezi bir konumda. Evet. Evet, buradan kalkalım. Bakalım biraz etrafı dolaşalım. Bir iki bir şey Evet. içeriz bir yerlerde. Asıl Oradan- Antwerp aslında yarın başlayacak Evet, diyebiliriz. size 48 saatte yarın çok güzel bir Antwerp bölümü yapacağız. Ergin Bey iddialı. O yüzden hemen like'lıyoruz, beğeniyoruz videonun başında. Bunları atlamıyoruz. Evet. Yarın görüşmek üzere. Antwerp'te ikinci günün sabahından herkese merhabalar. Kahvaltı için Lloyd Cafe'ye geldik. Belçika'da birden fazla lokasyonda şubesi olan bir kafe. Şimdi yemeklerimizi yedik, yani daha doğrusu kahvaltımızı yaptık. Oturuyoruz. Otururken de bir yandan çekelim istedik. Bu kafe şeyin içerisine yer alıyor. Neyin içerisine yer alıyor? Bu kısmı kopya çekmem lazım. Çünkü biraz zor okunuşu. Stadsfeestzaal denen bir yapının içerisine yer alıyor. Aslında bu yapı Neymiş? Ben tam Stadsfeestzaal.
Bu yapı aslında 1908 yılında şehir etkinlikleri için tasarlanmış bir saraymış. Daha sonrasında da işte günümüzde şu an AVM gibi kullanılıyor aslında. Kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun? Yani kahvaltı güzeldi. Evet, Yani mükemmel değil ama mükemmel güzeldi. değildi. Ya lokasyon olarak aslında bize Evet, bize de yakındı. bu Meir Caddesi'nde yani Antwerp'in alışveriş caddesi üzerinde hem otelimize yakın hızlıca kahvaltı yapabileceğimiz bir yer lazımdı. Evet, hem de biz de bir şeyler Evet, bakacağız. çünkü Dilan birazcık alışveriş de yapmak istiyor. Evet. Buradan hemen karşıki mağazaya geçeceğiz zaten. O yüzden konum olarak da çok iyiydi. Bence kahvaltı olarak da kötü bir kahvaltı değil. Evet, aslında keyifli bir yapı, Keyifli, görkemli bir evet. yapının Bir de arkadan içerisinde. böyle müzik falan da geliyor. Belki şu an Evet. kameraya yansıyordur. Biraz hava güzel olsa daha rahat oturulabilir burada, zaman geçirebilir. Evet. Bir de hemen bu kafenin önünde Momade'di galiba ismi. Çok güzel cupcake'ler yapan bir dükkan var. Ama o dükkanın oturacak yeri yok. Buraya da almaya izin vermediler. Deneyemedik ama biraz aklımızda kaldı. Günün O zaman ilerleyen duraklarında görüşmek üzere diyorum. Haydi gidelim. Evet Ergin Bey. şu sırtınızda bir çanta görüyorum. Nedir o? Evet, şu noktadan aldıklarım. Eğer isteyen olursa ayrı bir çekim yapar. Az almışsınız be Dilan Hanım. Ha? Evet. Bir çanta, alt üst üst bir Alt çanta. üstte bir çanta. Neyse. Neyse şu an evet neredeyiz bu arada ondan da bahsedelim. Mier miydi bu caddenin adı? Evet. Meir galiba. Ya Mer ya da Mier diye okunuyor. Şu an hiç hatırlayamadım. Evet, biz şimdi Dilan'ın aldıklarını otele bırakıp tekrar dışarı çıkacağız. Evet, otelimiz diğer tarafta kaldı bu arada ama sen bilirsin. Emin misin? Eminim. O zaman devam dönelim hadi. Antwerp'te waffle denemesi yapıyoruz. Evet. Cheese Albert. O isim Bakalım. çok tanıdık geliyor bana ama Albert yani. Sıradan bir isim. güzel bence. Beğendin mi? Normalde çilekli çikolatalı söyleyecektim ama çilek kalmadığı için vişneli söyledik. Vişneyi de burada yani steak meyve halinde yok. Hep böyle marmelat gibi sunuyorlar. Güzel bir tadı. Çikolata, vişne, waffle. Beğendin mi? Beğendik. Güzel. Tamam. Evet. Afiyet olsun. Evet kapat gel beraber yiyelim yoksa sana kalmayacak. Evet Antwerp'te bu ünlü kürlü. Vallahi soğuk olunca benim çenem tutmuyor baştan. Yönetmenim sinirlenme ya. Antwerp'in meşhur heykelin önündeyiz. Nello ve Patraş heykeli. Bu fakir bir çocukla bir aslında köpeğin dostluğunu anlatan bir hikaye. Japon turistler tarafından da oldukça fazla ilgi görüyor. Çünkü Japonya'da bu hikaye çok ünlüymüş. Böyle sokağın ortasında sanki üzerinde bir örtü varmışçasına bir köpek ve çocuk yatıyor. Bence so cute, çok tatlı. Bu arada tam yanında da hemen Meryem Ana Kilisesi var. Tam meydanın ortasında. Görülmeye değer bir heykel. Evet az önce bahsettiğim Meryem Ana Kilisesi de aslında Cathedral of Our Lady olarak geçiyor. Burası Belçika'nın sanırım Belçika'nın da en büyük gotik katedrali aslında ve Antwerp'in de simgesi ve bu şehrin mimarisini anlatan en önemli eserlerden biri. İçeride de Ruben'in eserleri var, resimleri var ama maalesef bugün pazartesi olduğu için içeri girip göremeyeceğiz. Çünkü katedral pazartesi günleri kapalı. Öyle umarım bir daha gelirsek gezme fırsatına erişiriz. Böyle. Robo Fountain'ın önündeyiz. Burası Antwerp'in şehir efsanesini anlatan heykelin önü aslında. Zamanında inanılırmış ki şehrin girişinde bir dev varmış ve bu dev şehre giren herkesten bir haraç kesiyormuş. Daha sonra Romalı asker bu roboda bu devin elini kesmiş ve atmış. Kesmiş çünkü haraç vermeyenlerin elini kesiyormuş dev. O bilgi bende Romalı yoktu. asker devi yenip o elini kesince halk da tersi. onun adına bir heykel yapmış buraya. Yani neydi? Hand Warple mıydı? Evet, yani Flemenkçe'de el Evet. fırlatmak anlamına geliyor. Dolayısıyla şehrin adının da buradan geldiğine inanılıyor. Evet, bu da böyle bir bilgi. Güzel bir heykel, güzel bir meydan. Evet meydan çok güzel. Ama normalde Dün akşam şuradaydı.
Oralar bu videoda yok ama çok tatlı bir bardı, eğlenceli bir bardı. Böyle tam 90'lardan fırlamışçasına disco toplu falan ve teenage'inden 90 yaşına kadar her yaş grubuna hitap eden bir yerde. Ben çok sevdim. Seviyorum öyle samimi ve keyifli yerleri. Öyle donduk. Bir like Donduk. atın Allah aşkına ya. Valla. Bak şu ellerimi hissetmiyorum şu an. Hadi gidelim. Antwerp'in kalesine astılar fermanımı. Diley ya. Oluyor bence. Antwerp'in kalesine geldik sevgili izleyenler. Burası Antwerp'teki en eski yapılardan biri. 9. yüzyılda yapılmış burası ve zamanında işte şehri savunmak için kullanılmış. Şu anda da şöyle. Güzel gözüküyor. Sevdik. Bir bakalım. Evet, Antwerp Kalesi'nin manzarası. Şu an hava bugün biraz sisli. Ama yazın buraya geldiğinizde bir bot turu yapabilirsiniz. Manzarası oldukça güzel gözüküyor bence. Hemen karşıda bir dönme dolap var. İsterseniz onu da binebilirsiniz şehrin manzarasını izlemek için. Böyle. Anlattığımız meşhur eli burada kurabiyesini de yapıyorlar. Philips bisküvitten aldık. Hı hı. Burası da bu el kurabiyesi çok meşhurmuş, çok ünlüymüş. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Deneyelim. Bizim aldığımız çikolatalı. Biz genelde bu tip tadımları Starbucks'ta yaparız ama çok ilginç şekilde pazartesi günü Starbucks kapalıydı. McDonald's'a oturduk. Buradan Starbucks'ı kınıyoruz. Mekan oturacak yeri yok bu arada. Güzel bir kurabiye bence. Öyle mi? Lezzetli evet. Bir de Ergin'in çok sevdiği tabii ki şu marshmallowlu çikolatalardan aldık. Mecburen. Niye mecburen? Her yerde alıyorsunuz bundan yani sonuçta. Bayılırım. Çikolatalı marshmallow gördüğü zaman benim kocam dayanamaz. Ik hoop eigenlijk dat hij al 10 uur doet. Dat hij eigenlijk van het kanaal staan ook om je dollar. Güzel. İkisi de güzel. Ben ikisini de beğendim. Peki efendim, afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi bakalım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Antwerp'te ikinci günün akşamında ve son akşam yemeğimizde Meat Factory'ye geldik. Meat Factory aslında bir zincir Belçika'da. Gent'te de görmüştük. Antwerp'te de var. Brüksel'de de var. Biz burada et yedik tabii ki Meat Factory'de. Ve ikimiz de Belgium Blue White söyledik. Medium istedik etleri. Güzel tadını aldık. Yumuşak bir et. Bu Belçika'nın böyle bir kaslı, iri bildiğiniz bir sığırı var. O sığırdan kesilen et. Dolayısıyla biraz aslında Türkiye'deki etlere göre farklı yumuşaklığı var. Ve beğendik. Dolayısıyla et yemek istiyorsanız akşam yemeğini tercih edebilirsiniz. Fiyatı ise 28.90'lı yanılmıyorsam. Bu arada biz
Antwerp diyoruz. İngilizce ismi Antwerp. Belçikalılar Antwerpen diyor. Fransızlar Anvers diyor. Bir şey daha söyledi, evet. Bir isim daha söyledi. Böyle farklı ismi var Antwerp'in. Bizim bildiklerimiz. O bir kafa karışıklığı yaratıyor. Mesela burada da Triple Anvers yazıyor ama şehre Antwerpen diyorlar gibi gibi. Biz Antwerp'i heykelin, Bravo heykelinin önündeki Meat Factory'de yemeğimizi yiyerek kapatıyoruz. Ama her zamanki gibi Dilan like istemedi diye gördüm. Sevgili eşimin kanalı için sizden like ve takip istiyoruz. Çünkü bu kanala çok yardımcı oluyor. Yarın İstanbul'a geri dönüş yapacağız. Ama yanılmıyorsam bir sonraki bölüm gene Belçika olma ihtimali var. Brüksel'i çekemedik. Bir Brüksel planımız var. Gent ve Antwerp çektik. 2 bölüm üst üste. İkisinde de çikolata yok. Belçika çikolatası yok. Hiç çekmedik. Bunu gelecek dönemde Brüksel'de detaylı bir şekilde çekeceğiz. Brüksel bölümünde çikolataya yer vereceğiz. Dolayısıyla dediğim gibi üzülmeyin. Belçika çikolatasını göstereceğiz. Öyle mi? Arada İsviçre varmış. Dilan'la Dolaş kanalında Antwerp'ten sonra İsviçre'nin 2 şehrini izleyeceğiz.